Bu statta Real Madrid tarihine geçen çok gol atıldı. Peki Arda Güler'in Bernabeu'da attığı o unutulmaz gol sizce kaç metreden geldi? Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videomda size futbol tarihinin en önemli ve en değerli takımlarından biri olan Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabéu'yu tanıtacağım. Bu set Lego'nun şimdiye kadar çıkardığı stadyum setlerinden en etkileyici olanlardan biri bence. Bende 3 stadyumunda seti mevcut. Birisi Nou Camp, Old Trafford. Fakat ben Santiago Bernabéu ile başlamak istedim. Bunun en büyük sebeplerinden biri Arda Güler. Çok sıkı Arda Güler fanıyım. Hatta Real Madrid'i sırf onun için izliyor olabilirim. Kendisinin mental yapısına ve oynayış stiline hayranım. Bu stresi yönetmek cidden kolay değil. Dünyanın en büyük takımında oynuyorsunuz ve orada bir starsınız. Santiago Bernabéu stadının kapasitesi tam 80.000 seyirci arkadaşlar. Cristiano Ronaldo bu stadyumda 450 gol attı. Real Madrid en büyük başarılarını bu stadyumda kazandı. Setimiz 5876 parçadan oluşuyor. Ölçüleri ve incelemesini videonun sonunda yapacağız. Bu set 2022 yılında çıktı ve 2023 yılının sonunda emekliye ayrıldı. Lego'nun futbol stadyumu serisinin 3. stadyumu. Setimiz bir stadyum olduğu için tekrar sayısının çok olabileceğini düşünüyorum. Sonunda göreceğiz. Tekrar sayısı bazen sıkabiliyor ama sonuç muhteşem olursa bu çok gözünüze gelmiyor. Bakalım nasıl olacak. Bu kutunun içindeki parçalarla futbol tarihinin en tanınmış stadyumlarından birini yapacağız. Sizce sonuç kutu görseli kadar etkileyici olacak mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi hep beraber kutumuzu ve içindekileri inceleyelim arkadaşlar. Ama öncesinde videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hep beraber başlayalım. Kutumuzun ön yüzünde stadyumumuzun güzel bir resmi, parça sayısı, kodu ve buraya da yaş sınırını yazmışlar. Hemen arka tarafını çevirdiğimizde kutu çok büyük. Ölçülerini, farklı açılardan çekilmiş resmini ve Bernabéu'nun güzel bir resmini de buraya koymuşlar. Kutumuzun güvenlik bantları burada. Şimdi içinde neler var hep beraber inceleyelim. Kutumuzun içinden 1'den 40'a kadar numaralandırılmış 40 poşet, 2 tane numarasız poşet, 2 tane de zarfımız çıktı. Zarfların içinde neler var şimdi ona bakalım. İlk zarfımızı açıyorum. Bir yapım kılavuzu. İkinci zarfımızdan yapım kılavuzu ve etiketlerimiz çıktı. Şimdi hep beraber setimizi yapmaya başlayalım. Karşınızda Lego Icons serisinin en özel futbol setlerinden biri Real Madrid Santiago Bernabéu stadı. Bu Lego setinin numarası 10.299, toplam 5.876 parçadan oluşuyor. Set, Real Madrid'in efsane stadını detaylı şekilde yansıtıyor. Tribünler, saha zemini, kaleler, skor tabelaları, oyuncu tüneli, yedek kulübeleri ve stadyumun dış mimarisi oldukça başarılı şekilde işlenmiş. Ayrıca setin içinde Real Madrid logosu, takım otobüsü ve Bernabéu'nun ikonik köşe detayları da bulunuyor. Bu model sadece Lego sevenler için değil, Real Madrid taraftarları ve futbol koleksiyoncuları için de çok özel bir vitrin parçası. Peki sizce Bernabéu futbol tarihinin en efsane statlarından biri mi? Santiago Bernabéu sadece Real Madrid'in stadı değil, futbol tarihinin en büyük sahnelerinden biri. Bu efsane stat 14 Aralık 1947'de açıldı. İlk adı Nuevo Chamartín stadıydı. 1955'te ise Real Madrid'in efsane başkanı Santiago Bernabéu'nun adını aldı. Yıllar boyunca burada sayısız unutulmaz maç oynandı. Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali bu statta tam 4 kez düzenlendi. 1957'de Real Madrid Fiorentina'yı burada yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Bernabéu sadece kulüp futboluna değil, milli takım tarihine de sahne oldu. 1964 Avrupa Şampiyonası finali ve 1982 Dünya Kupası finali de burada oynandı. Hatta 2018'de Copa Libertadores finaline de ev sahipliği yaparak dünya futbolunda çok özel bir rekorun parçası oldu. Peki sizce Bernabéu'nun en unutulmaz gecesi hangisiydi?
Bernabeu'nun gol kralı kim? A şıkkı Santillana, B şıkkı Raul, C şıkkı Di Stefano, D şıkkı Cristiano Ronaldo. Ve Santiago Bernabéu stadyumumuz bitti. Çok güzel gözüküyor. 5876 parçadan oluşuyor bu stadyum. 44 santime 38 santim, 14 santimde yüksekliği var. 5876 parçaya başlarken çok tekrar olacağını biliyordum. Çünkü böyle yapılarda genelde tekrar sayısı fazla oluyor. Ama bu beni hiç yormadı. Çünkü yapımı çok basit. Her poşetten çıkan parçalar birbirlerini çok hızlı bir şekilde tamamlıyor. Bu sette olması gereken bence iki şey var. Birincisi kesinlikle ışıklandırma bu seti muhteşem gösterecektir. Hatta diğer stadyumlarında ışıklandırmasını kesinlikle alacağım. İkincisi bence sahanın içinde mikro figürler olmalıydı. Tam ortasındaki saha muhteşem gözüküyor. Print şekilde yapılmış, yapıştırma değil ve kalitesini arttırmış kesinlikle. Stadyumun üzerindeki bu Real Madrid yazıları da print, yapıştırma değil ve yapışkan sayısı da bu parça sayısına göre az. Şimdi setimizi parçalarına bölelim. Modüler bir set bu. Hemen size gösteriyorum. Stadyumun üst kısmı. Şimdi böyle durduğunda hep böyle açılacakmış gibi geliyor ama aslında şöyle açılıyor. Ve çok basit. Şu şekilde açılıyor. Ve ortadaki stat da bu şekilde geliyor. Bence çok güzel olmuş. İsterseniz bu şekilde sergileyebilirsiniz yeriniz varsa. İsterseniz bütün olarak. Ama ben bunun altına Lego parçalarından bir stand yapmayı düşünüyorum. Şöyle eğimli bir şekilde ışıklandırmasını da yaparsam harika duracak bence. Stadyumumuzu birleştirelim. Setin içindeki detaylar benim çok hoşuma gitti. Özellikle buradaki takım otobüsü çok güzel durmuş. Etrafındaki ağaçlar, içindeki taraftarların oturması için gereken koltukları çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. Yani uzaktan baktığınızda sanki bir stadyumun içine bakıyormuşsunuz gibi. Bence Lego Stadyum serisine devam etmeli. Sizce sıradaki stadyum hangisi olmalı? Bence hem futbolu hem de Lego'yu seviyorsanız bu set kesinlikle koleksiyonunuzda olmalı. Bu arada öndeki Real Madrid arması da çok güzel duruyor. Arda Güler'in oynadığı Real Madrid takımının Santiago Bernabéu stadyumunu bitirdik. Biliyorsunuz Dünya Kupası başladı. Milli takımımıza başarılar diliyorum. 5876 parçalık Santiago Bernabéu stadyumumuz bitti. Bu stadyum hakkında sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Beğeniler, yorumlar, abone olma ve bildirimleri açmak benim için çok önemli. Kanalın ilerlemesi için. Verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.